Merhaba oksijenlerim. Son röportajıma yoğun ilgiden dolayı sorulan en çok sorulardan biri Maastricht Üniversitesi'ndeki enstalasyonu hakkında bir video yapar mısınız? Onun için merakla bekleyen oksijenler için enstalasyon hakkında bu videoyu sunuyorum. Aslında bu sanat çalışması araştırmasına Enschede'de bulunan Twente Üniversitesi'nde başladım. Orada sanat ve bilim buluşarak bir yıl sonra Twente Üniversitesi'nde biyomedikal çalışma grubu Maastricht tarafından araştırma için iyi bir teklif alınca Maastricht Üniversitesi'ne taşınmasıyla birlikte yolculuğuna başladı. Yani aslında bu eserin tohumu Twente bölgesinde atılmıştı. Twente bölgesinde atılan tohum Limburg bölgesinde olgunlaştı. Burada gördüğünüz gibi Merlin Araştırma Enstitüsü'nün Twente Üniversitesi'nde bulunduğu yerin girişi. Şimdi ise Maastricht Üniversitesi'nin girişindeyiz. Gördüğünüz gibi koronavirüsü geçtiğimiz dönem her şeyi felç etmişti. Ama yavaş yavaş üniversite içerisinde bir canlılık başlamış. Şu anda Merlin Araştırma Enstitüsü'nün girişine geldik. Dikkatleri çeken büronun sıra dışı bir konsepte sahip oluşunun yanı sıra ilginç olan şu ki binanın konsepti bir çalışma yeri için faaliyete ve seçilen alana bağlıdır. Bu mekanın mimarı da hücre yapılarıyla ilgili biyomedikal araştırmalardan ilham almış ve böyle bir büro tasarımına geçmiş. Çeşitli mekanlar ve çalışma alanları olduğunu da görebilirsiniz. Masalar, açık danışma alanları, kapalı danışma alanları ve yoğunlaşma alanları. Kısacası çalışanların buluşup birbirlerine ilham verdiği yer ve Maastricht Üniversitesi'ndeki diğer klasik bürolara hiç benzemiyor. Hatta bu mekan Kral Willem Alexander'ın bile ilgisini çeken bir iç mekan konsepti haline gelmiştir. Çünkü bu enstitünün açılışını Kral Willem Alexander yapmıştır. Gördüğünüz gibi sadece bu değil. Aynı zamanda burada Willem Alexander sanat eserimin önünde durması beni onurlandırdı. Mikro makro eseri başka büyüleyici olaylara da şahit oldu. Önde gelen bilim insanlarından biri olan Clemens van Blitterswijk 2015'te kazandığı Helpbrecht'in ödül röportajı için benim eserimin önünü seçmesi beni yeniden gururlandırdı. Helpbrecht'in ödülü her yıl bilimsel olarak yenilikçi araştırma projelerine verilir. Profesör Doktor van Blitterswijk yıllardır insanın kendi kendini iyileştirme kapasitesinden yararlanan yeni nesil kemik dolgu maddelerine yol açan kemik implantları geliştirmek için çalışan bir bilim insanı. Daha bitmedi. Son olarak profesör unvanı ile Şubat 2022 ayından itibaren Maastricht Üniversitesi'ne rektör olarak yeni görevini dünyaya duyurmak için Merlin Enstitüsü yine arka planda Habibovich'in duracağı yeri benim eserimin önünü seçmiş olması tekrar beni çok gururlandırdı. Tüm bu gurur verici olaylardan dolayı mikro makro enstalasyonu tarih yazmış gibi görünüyor. Mikro makro enstalasyonu 2013-2014 yılında İnorganik Biyomateryaller Profesörü Pamela Habibovich ile işbirliği sonucu tasarlanan bir eser olmuştu. Bu süreç ve işbirliği bu projenin merkezindeydi. Bu durumda sonuç sanat eseri olmasına rağmen başka yeni bir araştırma sorusu da doğabilirdi veya başka bir şaşırtıcı bakış açısını paylaşmak da olabilirdi. Biyolojiye olan hayranlığım çalışmanın arkasındaki itici güçtü. Habibovich ve araştırma grubu rejeneratif tıp için biyomalzemeler geliştiriyor. Bunlar hastalıklı veya hasarlı dokuyu yenileyebilen malzemelerdir. Habibovich ve ben rejeneratif tıp hakkında kendi düşünce tarzımızla birbirimize ilham verdik. Bu konudaki fikir alışverişimize emekli Profesör Klaus de Groot ise yakından ilgilendi. De Groot doktora araştırması sırasında Habibovich'e danışmanlık yapmış ve sanat ile bilim arasındaki arayüze derin bir ilgi duyuyor. De Groot ile sanat ve bilim hakkında birçok büyüleyici konuşmalar yaptık. Bu çalışmadaki felsefem bir tablodan bir sanat eseri tasarımının ortaya çıkacağıydı ve öyle de oldu. Mikro makro gibi sezgisel, zihinsel ve düşünsel eseri en iyi tanımlayacak kişi Vasily Kandinsky'nin olduğunu düşünüyorum ve Kandinsky şöyle diyor: gerçek sanat eseri gizemli ve gizemli bir şekilde sanatçıdan doğar. Ondan kopar
kendine özgü bir yaşam sürer. Bir kişilik, bağımsız, nefes alan, aynı zamanda maddi, satın alınmış bir anlamda yaşayan bir özne haline gelir. Bir varlık olur demiş. Bu söyleşi 1912'de Kandinsky tarafından yazılan teorik yazı idi. Ve bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak isterseniz Kandinsky'nin Über das Geistige in der Kunst'u okumanızı tavsiye ederim. Aslında Kandinsky'ye göre doğadaki her şey insan doğasıyla ilişkili bir ritim içindedir. Her rengin, her çizginin çağrıştırdığı bir duyarlılık biçimi vardır. Bu yüzden Kandinsky'ye göre geometrik biçimler belli duyarlılık alanlarını ifade eder. Renkle formlar arasındaki kurduğu ilişkiler soyut geometrik resmin temellerini oluşturur. Onun eserlerine vermek istediği şey içsel ve özsel olandır. Nesnel görünenin resmedilmesinin geçmişte kaldığını düşünür. İçsel yani ruhsal, zihinsel, düşünsel olanın ise yükselmiş ruhun, incelmiş duyguların eseri olduğunu söyler. Böylece içsel olanın geleceği içinde taşıyan bir özü olduğunu düşünür. Bu tür eserlerin geleceğe bildiren gücü olduğunu da düşünür. Döneminin yenilikçi düşünür ve soyut resmin babasını da buradan anmış oluyoruz. Ve şöyle diyebilirim. Bence mikro makro enstalasyonu, hatta nano rönesans kitabım geleceği içinde taşıyan bir özü olduğunu düşünüyorum. Bu bilim insanlarıyla çalıştıktan sonra hayal gücünün metodik ile birleştiğinde ortaya bir keşif çıkabileceğinin kanısına vardım. Bu açık tutum benim için yeni bir keşifti. Bu tür düşünce şekli hem keşfettirir, hem geliştirir, hem de büyütür. Ben ise bilim insanlarının kontrol dışı düşünmekten korktuklarını düşünürken bu değerli iki bilim insanı bilim hakkındaki düşüncelerimi törpülememe sebep oldu. Şu anda size mikro makro instalasyonu hakkında bilgi vereceğim. Mesela burada gördüğünüz gibi öğrenciler formları kendi istediği şekilde şekillendirebilirler. Ve öğrenciler ellediği ışıkların kendilerine büroya geldiklerinde ilham verme kaynaklı olduğunu da görebiliyorsunuz. Aslında ışıkları ben hücre olarak tanımlıyorum. İnstalasyon aslında farklı materyallardan oluşuyor. Bu son teknolojiyle oluşmuş olan bir eser. Gördüğünüz gibi hücre araştırması yapacağında önce belki buradan ilham alarak kendileri bu hücre araştırmasını yapıyor. Görüyorsunuz. Bunu da elleyebilirler. Normalde sanat eserini elleyemezsiniz ama bunu elleyebilirler. Burada da gördüğünüz gibi bir tane 80 kilo ağırlığında seramik çalışmam var. Bu ilham kaynağı kendilerinde hücre geliştirmek için seramik kullandıklarından kaynaklanıyor. Farz edin ki kemik kanserden dolayı alınması lazım. O kemiği yeniden yerleştirmek için yapmış oldukları hücreyi o yere koyup o hücre kendiliğinden bir kemik oluşturuyor. Yani gelecek olan teknolojinin öngörüsü olarak görebilirsiniz. İnstalasyon zaten şöyle görüyorsunuz. Buradan şöyle buradaki esere doğru gidiyor. Bu makine o hücreleri oluşturuyor. Ondan esinlendim ben de. Sonuçta bu sanat eseri 2015'te Merlin Rejeneratif Tıp Enstitüsü'nün Maastricht Üniversitesi'nin içerisinde bir bölümü olan yeni tasarlanan binasına yerleştirildi. Niyet sanat eserinin bir sanat, biyomedikal bilim için kalıcı bir buluşma yeri haline gelmesiydi. Bu enstalasyon bilim ve sanatı bağlama açısından ilk adımı atmış bulunuyor. Dikkatleri çeken ise aynı mikro makronun içinde barındırdığı değişim ve gelişim süreci mimarın da tasarlarken bu değişim ve gelişim tarzından yola çıkmış olması. Aslında bu olay birbirimizden habersiz oluştu. Ta ki mimar benim eksizlerimi ve ben onun çizimlerini görene kadar iki tasarım nasıl olduğunu bilmiyordu. Benim eserim devamlı değişim içerisinde. Ki mimar da zaten öyle düşünmüş. Her şey değişim içerisinde. Mikro makro sanat eseri binayla bir bütün olmuş. Burada gördüğünüz gibi Berlin Institute Bürosu'nun küçük bir kitapçık. Bu kitapçıkta Biomaterial Science, işte mikrobiyoloji hakkında tüm eserleri buralarda görebilirsiniz. Ben de tabii ki yine işte bu eserin oluşmasının üzerinde, yani Pamela Habibovik ile kendisi zaten buranın yöneticisi. Büyük bir gururla onun için bu eseri göstermek istiyorum. Burada da gördüğünüz gibi zaten
Benim kendisiyle çalışmamı bir kitaba almıştım. Bu kitabı da gelen öğrenciler burada okuyabilirler. Yani aslında şu anda yaşadığımız dönem nano rönesans olarak geçti. Niye nano rönesans? Rönesans bildiğiniz gibi tüm yeniliklerin 14. yüzyılda oluştuğu bir dönem. Tabii ki o dönem şimdi de günümüzde, bu zaten bu eserim 2015'ten yeni bir döneme, yeni bir çağa girdik. Yani artık hücreleri istediğimiz şekilde yönlendirebiliriz. Çok ilginç çünkü nanoteknoloji çalışmaları oldukça yeni. Bu nedenle hale gizemini korumaya devam eden yeni bir dünya. Nano dünyasında bizim bildiğimiz kurallar geçerli değil. Bilim insanları nano boyuttaki bu yeni dünyayı günden güne daha keşfederek geleceğimizi şekillendirmeye çalışıyorlar. İşte onun için Nano Rönesans ismini taktım. Yeni, yeniden doğuş. Yani aynı 14. yüzyıldaki gibi Rönesans adını 21. yüzyıl için Nano Rönesans olarak taktım. Yani görünmeyen bir dünyayı keşfedebilmek. Kim bilir belki de bu da mikro makro gibi ileride tarihe geçecek. Burada işte öğrenmek isterseniz bir bilim insanıyla ve bir sanatçının birbirlerine nasıl ilham verdiğini, nasıl bir sinerji oluştuğuna da şahit olabilirsiniz. Tabii ki bu sinerji vücutta birlikte çalışan vücut parçaları veya hücreler arasındaki iletişim kanalı için ifade edilebilir. Çalışmanın ismini neden mikro makro taktım? Mikro dediğimizde hücresel seviye ve makro ise kişinin tamamı anlamına gelir. Anatomi dışında hiçbir hücre tek başına durmaz. Hücreler sürekli olarak birbirlerini etkiler ve her biri birbirleriyle bağlantılıdır. Bu sanat eseri onu ifade ediyor. Örneğin bir hücre diğer hücreden ayrılırsa orada kaos oluşur. Hücreler sürekli hareket ve devamlı titreşim halindedir ve aralarında bir parça boşluk vardır. O boşluk ise hareket etmek için bir boşluktur. Başka bir deyişle vücudumuzda bir mikrokozmos varken beden bir bütün olarak makrokozmostur. Aslında her şeyin hareket ettiği düşüncesi yeni bir şey değil. Pantaray sözleri bunu iyi vurguluyor. Her şey hareket halindedir anlamına gelir. Yani hücreler devamlı gelişim ve sürekli hareket halindedir. Bu eser de kelimenin tam anlamıyla her şey her daim hareket halinde olduğunu vurgulamaktadır.